Merhabalar. Bugün sizinle yağ enjeksiyonundan sonraki süreç hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü ne kadar çok video çekersek çekelim, ne kadar çok anlatırsak anlatalım, gene de hala aynı sorular geliyor. O yüzden de bu süreci bir anlatmakta fayda var. Hatta bazen hastalarımız yağ enjeksiyonu için geliyorlar ve diyorlar ki yarın kimse anlar mı yüzüme yağ enjeksiyonu yaptırdığımı? Tabii orada ben kopuyorum çünkü kesinlikle anlar. Yağ enjeksiyonu nasıl yapılır kısmını anlatmayacağım. Belki başka bir videoda bahsedebilirim. Fakat süreci anlatmak istiyorum. Ve koyduğumuz yağları ne kadar tutar, ne kadar erir? Bu da çok sorulan bir soru. Yağ enjeksiyonu yaptıktan sonra yüzünüze koyduğumuz yağ dokularının hemen hemen yarısı tutar, yarısı erir. Buna %40-60 da diyebiliriz. Yani %40 ila 60'ı koyduğumuz yağların yüzünüzde tutar. Kalanı ise eriyerek vücuttan atılır ve yok olur. Bu tutma işlemi nasıldır? Nasıl saç ekiyoruz saçımıza? Aynı şekilde yağ dokularını fazla olan bir yerden alıp yüzünüzde eksik olan yerlere koyuyoruz. Yani bu da bir çeşit aslında doku aşılaması. Aynen saç ekimi gibi. O yüzden de hepsinin tutmasını beklemiyoruz ki yağ dokusu zaten çok hassas bir doku. O yüzden de bazen kayıplar olabiliyor. Peki süreç nasıl oluyor? Şöyle, yağ dokularının yarısının eriyeceğini düşünerek çok fazla miktarlarda öncelikle enjeksiyon yapmıyoruz. Çünkü çok nadir olarak hastalarımızda görüyoruz ki bazen verdiğimiz yağların %80'i tutabiliyor. Bazen de çok fazla yağ dokusu verildiğinde yağ dokularının derinin altında bazı kistik oluşumlara sebep olduğu, kitle görüntüsüne sebep olduğu ve hastayı rahatsız edebildiğini biliyoruz. Bu yüzden de her bölgeye verilen belli bir miktar yağ dokusu var ve hastadan hastaya değişmekle beraber bunu aşmamaya çalışıyoruz. Sonrasında mutlaka yüzünüzde bir miktar ödem oluyor. Tabii ki yağ enjeksiyonu yaparken kanama, morluk, şişliğin az olması için yüzünüze çeşitli içinde damarları büzüştüren bir madde olan bir lokal anesteziyi enjekte ediyorum. Ve bu sayede iğnelerle girdiğimizde genellikle kanama vesaire gibi şeyler neredeyse pek hiç olmuyor. Çok nadiren bazı hastalarda sebebini çözemediğim bir şekilde bu lokal anesteziye etki etmeyebiliyor hastada ve kanama daha fazla olabiliyor. Kanamanın daha fazla olduğu hastalarda, yani iğneyi her batırdığımızda o noktadan eğer kan çıkıyorsa, bu hastanın işlemden sonra şişme, morarma olasılığı diğer hastalardan daha fazla. Hiç olmayabilir mi? Olmayabilir. Çok yakın arkadaşımı ameliyat ettim. 5. gün işine başladı. Bazı hastalarda mesela perşembe ameliyat yapıyorum, yağ enjeksiyonu yapıyorum. Hasta pazartesi günü işine başlayabiliyor. Hatta bu erkek hasta bile olabiliyor. Yani hiç dikkat çekmedi hocam, kimse anlamadı hocam diye gelebiliyorlar bana. Ama bu her zaman olacak diye bir şey değil. Yani siz kendinizi aslında daha iyi tanırsınız. Bir yere çarptığınızda, vücudunuzu bir yere vurduğunuzda ya da bir işlem geçirdiğinizde, bir yeriniz kesildiğinde ne kadar sürede iyileşir, ne kadar şişlik olur, ara ara enfeksiyon gelişir mi? Bunları kendiniz daha iyi bilirsiniz. Eğer daha önceden de başka bir müdahale geçirdiyseniz, bu müdahale de aslında bizim için önemli. Bu müdahaleyi nasıl geçirdiyseniz bizim ameliyatımızda da aynı şeyleri geçirme olasılığınız var. Fakat gene de ben hastalarıma şöyle diyorum, minimum bir hafta ödemli görüneceksiniz büyük olasılıkla. Tamamen düzelmesi, yani insanların çok dikkatini çekmeden dolaşma ihtimaliniz bence 3 hafta. Yani 3 hafta sonra oldukça doğal görünüyorsunuz. Bunları mutlaka göz önüne alın. Ameliyattan hemen bir gün sonra hocam çok şiştim, ben şimdi ne yapacağım, ben böyle yaşayamam diye depresyona girmeyin. Çünkü ben bunu her videomda söylüyorum, sürekli anlatıyorum. Ama bazen hastalarımız çok endişeli olabiliyorlar. Bu çok normal bir şey. Son derece doğal olmayan şişlikler, orantısızlıklar olabilir yüzünüzde ameliyattan sonra. Çünkü yüzün hangi bölgesinin ne kadar şişeceğini de bilemiyoruz. Mesela elmacık bölgesine ya da göz altına eşit miktarda yağ veriyoruz. Bir tarafa 3 cc ise öbür tarafa da 3 cc. Fakat bir taraf kanıyor, öbür taraf az kanıyor ya da bir tarafta ödem az oluyor, diğer tarafta daha fazla oluyor. Dolayısıyla ameliyattan sonra bir orantısızlık oluyor. Bu da sizin korkmanıza sebep oluyor. Lütfen bunları unutun. Yüzünüze mümkünse bir hafta kadar hiç bakmayın. Çok iyi ilerleyebilir süreç fakat daha sizin birazcık daha sabırlı olmanız gereken bir süreç de olabilir bu. Bunların hepsine hazırlıklı olursanız ameliyattan sonraki süreci daha rahat atlatırsınız. Yürüyüş yaparsanız dolaşımınız hızlanır. Tabii ki bu morluklar, ödem vesaire çok daha hızlı geçer. 3 haftada hemen hemen kimsenin anlayamayacağı bir duruma gelirsiniz. Fakat bu yağların ne kadarının tuttuğunu anlayabilmeniz için 3 ay beklemeniz lazım.
3 ay içerisinde tamamen oturur ve ikinci bir yağ enjeksiyonu yapacaksak 3. ayda buna karar veririz. Hemen 1. ayda hocam tamam artık oturdu benim yüzüm, yağlarım da eriyecek, eriyen eridi, giden gitti, kalan kaldı, hemen yapalım demeyin. Zaten yapmıyorum. Mutlaka 3 ay bekliyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere, sevgilerimle.